Şu çekiç bile dengi dengine diyor. Ama anlayana. Vaktin bir evvelinde bir dağ padişahının kızı varmış. Ay misali. Garip bir çoban dağa bakmış. Yeşilçam'ın babası Kadir Savun, baldızıyla evlenmek zorunda kaldı desek elbette şaşırırdınız. Gerçek hikayeyi duymaya hazır mısınız? Yüzlerce filmde mazlumu koruyan o adam hayatının sonunda kimse tarafından korunmadı maalesef. 400'den fazla filmde rol aldı. Ama iddialara göre hayatının son döneminde tedavi masraflarını karşılamakta zorlandı. Peki herkesin baba dediği bir adam nasıl bu noktaya geldi? Bu videoda Kadir Savun'un hikayesini dinleyeceksiniz. Kadir Savun 1926 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Henüz küçük yaşlarda İstanbul'a taşındı. Eğitim hayatı iyi başlamıştı ancak hayat şartları onu erken yaşta mücadeleye itti. Onun sinemayla tanışması sıradan değildi. Daha çocuk yaşta Muhsin Ertuğrul'un yönettiği bir filmde küçük bir rol aldı. Ama o bir oyuncu olarak doğmadı elbette. Adım adım sabırla ve emekle yükseldi. Henüz 12 yaşındayken film stüdyolarında çalışmaya başladı. Çamaşırhane denilen bölümde ağır koşullarda film banyosu yaptırıyordu. Işık taşıdı, dekor kurdu, kamera arkasında ne işi varsa yaptı. Yani o sadece bir oyuncu değil, sinemanın mutfağından yetişmiş gerçek bir emekçiydi. İpek Film Stüdyosu'nda çamaşırhane dediğimiz film yıkama kısmındaydım. Hem mektebe gidiyordum hem orada çalışıyordum. Kadir Savun'un hayatındaki sert duruşun ardında büyük trajedilerle yoğrulmuş bir aile hayatı vardı. Genç yaşta Saffet Hanım'la evlendi ancak daha bebekleri bile doğmadan eşini toprağa verdi. Bu kayıp onun hayatındaki ilk büyük kırılmaydı. Ancak damat olarak o kadar çok sevilmişti ki ailesi onu bırakmadı ve baldızı Nermin Hanım'la ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten hayatının en büyük aşkı kızı Iraz dünyaya geldi. Kızının isminin hikayesi ise onun sanata ne kadar bağlı olduğunun kanıtıydı. Yılanların Öcü filminde Ali Erona'nın canlandırdığı o direngen Iraz Ana karakterinden o kadar etkilenmişti ki kızına Aliye Iraz ismini verdi. Onun için aile sadece insanlardan ibaret değildi. Evindeki Sarman adındaki kedisi onun hayatının vazgeçilmez bir parçasıydı. Röportajlarında ailesini sayarken kedisini de asla unutmazdı. 1950'lerin sonunda Yeşilçam'da roller netleşmişti. Erol Taş karanlığı temsil ederken Kadir Savun aydınlığı ve merhameti simgeliyordu. Hiçbir zaman esas olan yani başrol olma iddiası taşımadı ama o olmadan filmler eksik kalıyordu. Özellikle Orhan Gencebay'ın Bir Teselli Ver filmindeki demirci ustası ya da Dila Hanım'daki Sadık Kaya rolleri hafızalara kazındı. Peki neden 400 film boyunca hiç kötü adam oynamadı? Çünkü halk ona bunu yakıştıramazdı. Bir röportajında sunucu ona hiç kötü adam oynamadın değil mi diye sorduğunda Kadir Savun'un sinemaya bakışını özetleyen cevabı şu oldu. Oynamadım çünkü halk yakıştırmadı. Oynasaydım seyirciye çok ters düşerdi demişti. Kadir Baba'nın bilinmeyen en ilginç yönlerinden biri de koyu Fenerbahçeli olmasıydı. Öyle ki takımının yenilmesine dayanamaz, heyecandan maçları radyodan bile zor dinlerdi. Bir gün Avrupa'dayken Fenerbahçe'nin başarısı için bir manastıra gidip kendi boyu kadar mum yakması sinema tarihimizin en ilginç anekdotlarından biri olarak kalacaktı. O parayı hiçbir zaman ilk sıraya koymadı. Sinemanın en az kazanan emekçilerinden biri oldu. Yakın dostu Supi Kaner'le birlikte Azim filmi kurarak yapımcılığa soyunsa da bu girişimleri ticari başarıdan çok sinema aşkının bir sonucuydu. 90'lı yılların başı Yeşilçam'ın koca çınarı için hüzünlü bir dönemin başlangıcıydı. Akciğer kanseri teşhisi konulduğunda 400 filmde oynamış bu dev adamın cebinde tedavi olacak parası bile yoktu. Ev dahi alamamıştı. Bu büyük vefasızlık karşısında İbrahim Tatlıses ve Osman Yağmurdereli bir yardım gecesi düzenlediler. O gece Tatlıses sitem dolu bir konuşma yaptı. 50 senesini vermiş sinemaya. Böyle bir şeyi kimse düşünmemiş. Bu da benim fikrimdi. İnşallah ona bir daire alacağız demişti. O gece toplanan paralarla bir nebze olsun nefes alabildi Kadir Baba. 10 Ekim 1995'te 69 yaşında Şişli'deki evinde hayata gözlerini yumduğunda geriye onurlu bir isim ve yüzlerce unutulmaz karakterler bıraktı.
Feriköy mezarlığına defnedilirken Yeşilçam'ın bir devri de onunla birlikte toprağa veriliyordu. Kadir Savun sadece bir oyuncu değil, Anadolu'nun dürüstlüğünü İstanbul'un beyefendiliğiyle birleştiren bir babaydı. Bizlere dürüstlüğü, emeği ve sessizce gitmenin asaletini öğretti. Mekanın cennet olsun Kadir Baba.